Tarihin tozlu raflarında saklanan en büyük sır, okyanusun derinliklerinde mi gizli? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ömrünün son yıllarında üzerinde titizlikle çalıştığı, Türk tarihinin köklerini aradığı o gizemli coğrafya Muğ kıtası. Pasifik'in karanlık sularına gömülen bu kadim medeniyet ile Türklerin arasındaki o sarsılmaz bağ neydi? Mayalardan Sümerlere uzanan bu büyük bulmacanın parçaları. Bugün bize ne anlatıyor? Börü Budun Teşkilatı sunar. Muğ kıtası ve Atatürk, Pasifik'in derinliklerindeki Türk izleri. Hazırsanız, tarihin en büyük keşif yolculuğuna çıkıyoruz. Gök kubbe çatlamasın, yağız yer delinmesin. Karanlık çöktüğünde pusuda bekleyen, şafak attığında sancağı yükseltenlerin meydanındasınız. Ataların unutturulmuş vasiyeti, tarihin kanla yazılmış gizli mührü. Bugün Börübudun'un nefesiyle yeniden can buluyor. Gözü pek olanın, törebilenin, diz çökmeyenlerin sofrası kuruldu. Eski çağların gür sesi, bugünün hakikatiyle birleşiyor. Pusatlar parlasın, akıllar keskinleşsin. Börübudun teşkilatına hoş geldiniz. Muğ kıtası ve Atatürk, Pasifik'in derinliklerindeki Türk izleri. 1930'lu yıllar, Ankara. Herkes uyurken, Çankaya Köşkü'nün bir odasında, ışıklar hiç sönmüyor. Başöğretmen Atatürk, elinde büyüteçle, eski haritaların, tozlu kitapların ve okyanus tabanı haritalarının başında, bir kıtayı arıyor. Pasifik'in karanlık sularına gömülen Mu. Bir cumhurbaşkanı, milletinin kimliğini sadece bozkırda değil, on binlerce yıl önce batan bir medeniyetin kalıntılarında arıyor. Çünkü o, Türk'ün kökünün bu dünyanın en kadim sırrı olduğunu biliyordu. Cumhuriyet ilan edilmiş, vatan kurtarılmıştı. Ancak Atatürk için asıl büyük savaş şimdi başlıyordu. Tarih Savaşı. Batı'nın Türkleri tarihsiz ve göçebe barbarlar olarak niteleyen yalanlarına karşı Atatürk, Türk tarih tezini ortaya koydu. Bu tez, Türklerin medeniyetin asıl kurucusu olduğunu ve Anadolu'ya sadece 1071'de değil, on binlerce yıl önce geldiğini kanıtlama çabasıydı. Atatürk, Orta Asya'nın da gerisine, buzulların öncesine ve okyanusun dibine uzanan o devasa vizyonun mimarıydı. Atatürk, 1935 yılında Tahsin Bey'i Meksika'ya maslahatgüzar olarak atarken, cebine sadece bir diploma değil, gizli bir talimat da koymuştu. Maya dilini ve adetlerini Türk kültürüyle karşılaştır. Bu sıra dışı görev, bir diplomatın değil, bir tarih dedektifinin Mayalarla Türkler arasındaki o kadim bağı çözmek için çıktığı bir keşif yolculuğuydu. Tahsin Bey, Meksika ormanlarında gördüğü piramitlerde kendi atalarının izini bulduğunda soyadını bizzat Atatürk, Mayatepek yani Maya Tepesi olarak verecekti. Meksika'daki araştırmalar, Atatürk'ü İngiliz Albay James Churchard'ın eserlerine götürdü. Churchard, Hindistan'daki nakal tabletlerini çözerek 50 yılını kayıp kıta Mu'yu aramaya adamıştı. Atatürk, bu albayın yazdığı 4 devasa cildi satır satır okurken, Mu kıtasının Türk tarih tezinin kayıp parçası olduğunu fark etti. Churchard'ın teorileri, Atatürk için sadece birer varsayım değil, üzerinde bilimsel olarak çalışılması gereken devasa birer ipucuydu. Muğ kıtası, bugün Pasifik Okyanusu'nun kapladığı devasa bir alanda, Hawaii'den Paskalya Adası'na kadar uzanan, Amerika'nın 2 katı büyüklüğünde bir kıtaydı. 3 büyük kara parçasından oluşan bu kıta, yemyeşil ovaları, devasa gölleri ve muazzam nehirleriyle dünyanın o dönemdeki cennetiydi. Bu coğrafya, insanlığın ilk anavatanı, medeniyetin ilk tohumlarının atıldığı ve dünyanın her yerine bilginin dağıldığı o merkez üstüydü. Bugünün Mercan Adaları, aslında o devasa kıtanın sular üstünde kalan son zirveleridir. Muğ medeniyeti, bugünkü aklımızın sınırlarını zorlayan bir teknolojiye ve mimariye sahipti.
64 milyon insan, 7 büyük şehirde barış içinde yaşıyordu. Şehirler, devasa mermer caddelerle birbirine bağlanıyor. Tapınaklar, gökyüzündeki yıldızların konumuna göre inşa ediliyordu. Mu'nun insanları, doğa ile teknolojiyi birleştirmiş, güneş enerjisini kullanan ve taşı pamuk gibi şekillendiren üstün bir zekaya sahipti. Bu yüksek medeniyet, dünya tarihinin henüz yazılmamış olan o altın çağını temsil ediyordu. Mu'nun din ve yönetim merkezi, Güneş'ti. İmparatorlarına, Ra-Mu, yani Güneş'in oğlu, derlerdi. Güneş, onlar için bir tanrı değil, tek bir yaratıcının sembolüydü. Bu güneş kültü, Türklerin kadim gök tanrı ve gün tanrı inancıyla şaşırtıcı bir benzerlik gösteriyordu. Her ikisinde de ışık, bilginin ve yaratıcının temsilcisiydi. Atatürk, bu sembolik bağın, Türklerin kökeninin, Muğ'daki o ışık medeniyetine dayandığının kanıtı olduğunu düşünüyordu. Tahsin Mayatepey'in raporları, Atatürk'ü hayrete düşürdü. Maya dili ile Türkçe arasındaki benzerlikler, tesadüf olamazdı. Mayaların, tepeye tepek, suya ha, aka ak demesi, binlerce yıl sonra bile korunan, o ortak hafızanın kanıtıydı. Atatürk, bu etimolojik bağı gördüğünde, Mayaların, Muğ'dan kaçıp, Meksika'ya sığınan, öz akrabalarımız olduğuna inanmıştı. Bu, dilin sadece bir iletişim aracı değil, tarihin en güvenilir genetik haritası olduğunu gösteriyordu. James Churchard'ın, Hindistan'da bir manastırın mahzeninde bulduğu nakal tabletleri, Mu'nun kuruluşunu ve dinini anlatan kutsal metinlerdi. Bu tabletlerin yazı sistemi, ne Mısır hiyerogliflerine ne de Mezopotamya çivi yazısına benziyordu. Çok daha kadim ve evrensel bir dildi. Atatürk, bu tabletlerde yazılı olan büyük yaratıcı ve anavatan Mu kavramlarının, Türkistan'daki kadim yazıtların kökeni olabileceğinden şüpheleniyordu. Tabletler, insanlığın tek bir kaynaktan çıktığının mühürlenmiş kanıtıydı. Yaklaşık 12 bin yıl önce, yerin altındaki devasa gaz odacıkları patladı ve Mu kıtası bir gecede devasa volkanik patlamalarla çöktü. 64 milyon insan, okyanusun dev dalgaları ve ateş yağmuru altında yok oldu. Medeniyetin kalbi sulara gömüldü. Bu, insanlık tarihinin en büyük trajedisiydi ve dünya üzerindeki tüm tufan efsanelerinin asıl kaynağı bu batıştı. Mu arkasında, sadece hayatta kalan bir avuç insanın hafızasında yaşayan, hüzünlü bir efsane bıraktı. Felaketten hemen önce ve sonra, Mu'nun bilge rahipleri ve kâşifleri, gemilerle dört bir yana dağıldılar. Bir grup Amerika'ya giden Mayalar, bir grup Asya'ya giden Uygurlar ve bir grup da Mısır'a ulaştı. Bu göçler, Mu medeniyetinin bilgisini dünyaya taşıyan birer can simidiydi. Tüm antik medeniyetler, bu kaçakların kurduğu kolonilerdi. Mu kıtası batmıştı. Ama tohumları, dünyanın en verimli topraklarına ekilmişti. Atatürk'ün üzerinde en çok durduğu ve heyecanlandığı konu buydu. Uygurlar, Mu medeniyetinin Orta Asya'daki doğrudan devamı mıydı? James Churchard, Uygurların, Mu'nun Uygur İmparatorluğu adındaki ana kolonisi olduğunu savunuyordu. Eğer bu doğruysa, Türklerin ana vatanı sadece Orta Asya değil, aslında Pasifik'in o muhteşem kıtasıydı. Atatürk için Uygurlar, Türklerin Mu'dan getirdiği o kadim medeniyet meşalesini Orta Asya'nın kalbinde koruyan nöbetçilerdi. Atatürk, Churchard'ın kitaplarını Türkçe'ye çevirtti ve her birini didik didik ederek okudu. Sayfaların kenarlarına mühim, dikkat ve Türklerle alakası nedir gibi notlar düştü. Bir devlet adamının bir kıtanın batışını okurken aslında kendi milletinin genetik şifresini çözmeye çalışması, tarihin gördüğü en büyük entelektüel çabadır. O kitaplar, bugün hala Anıtkabir'de Atatürk'ün el yazısı notlarıyla o büyük arayışın sessiz tanıkları olarak durmaktadır. Atatürk, Mu'daki Ramu kültünün sadece güneşe tapmak olmadığını, aslında
tek bir yaratıcıya olan inancın sembolü olduğunu fark etmişti. Türklerin, İslamiyet öncesindeki gök tanrı inancı, Mu'daki bu yüce varlık kavramının bozulmadan korunmuş haliydi. Bu, Türklerin dini tarihinin de Mu kadar eski ve saf olduğunu, tek tanrılı inancın, dünyaya Türklerin ataları tarafından yayıldığını gösteriyordu. İnanç, binlerce yıl sonra bile aynı gökyüzüne bakarak devam ediyordu. Atatürk, sadece dille yetinmedi. Antropoloji bilimini kullanarak, Türklerin fiziksel yapısını da araştırdı. Mu kolonilerinden gelen ve brakisefal, yani geniş kafa olarak tanımlanan kafatası yapısının, Türk boylarında en saf haliyle görülmesi tesadüf olamazdı. Bu genetik iz, Türklerin, Mu'dan gelen o asil ve bilge ırkın, doğrudan mirasçısı olduğunun biyolojik bir kanıtıydı. Kemikler yalan söylemezdi. Türkler, kadim medeniyetin biyolojik kodlarını hala taşıyordu. Güneş dil teorisi, Atatürk'ün en çok tartışılan ama en derin vizyonuna sahip teorisidir. Bu teoriye göre, dünyadaki tüm diller, Türklerin atalarının konuştuğu o güneş dilinden türemişti. Bu teorinin asıl dayanağı, Mu'daki ilk medeniyet dilinin, Türkler aracılığıyla dünyaya yayıldığı inancıydı. Türk Dil Kurumu, bu kadim dili temizleyip özüne döndürmek, yani Mu'dan gelen o saf ışığı tekrar parlatmak için kurulmuştu. Bugün, Yonaguni sualtı piramitleri ve Pasifik'teki gizemli kalıntılar, Mu'nun sadece bir efsane olmadığını, gerçek bir coğrafi yıkımın izleri olduğunu fısıldıyor. Okyanus bilimi ilerledikçe, 10 binlerce yıl önce sulara gömülen devasa kara parçalarının varlığı, bilimsel bir gerçeğe dönüşüyor. Atatürk'ün 1930'larda peşine düştüğü bu gizem, bugün modern arkeolojinin en büyük ve en sarsıcı araştırma alanlarından biridir. Hititlerin güneş kursu, Sümerlerin gökyüzü bilgisi ve Anadolu'nun binlerce yıllık sembolleri. Hepsi, Mu'dan Orta Asya'ya, oradan da Anadolu'ya uzanan o devasa göçün izleriydi. Anadolu, Mu medeniyetinin en son ve en güçlü kalesiydi. Bizler buraya sadece gelmedik. Aslında kadim ana vatanımızı yeniden keşfettik. Atatürk'ün Anadolu, 7000 yıllık Türk vatanıdır sözü, bu medeniyet zincirinin en sarsılmaz halkasını temsil ediyordu. Atatürk'ün Mu ve Türk kökenleri üzerine yaptığı araştırmalar, sadece bir merak değil, Batı emperyalizminin tarihsel saldırısına karşı verilmiş bilimsel bir cevaptı. Türkleri, Batı'nın dışında tutmaya çalışanlara, medeniyetin asıl kaynağının Doğu ve Türk kökleri olduğunu kanıtlayarak müthiş bir özgüven aşılıyordu. Bu araştırma, bir milletin aşağılık kompleksinden kurtulup, kendi devasa geçmişine yaslanarak ayağa kalkma operasyonuydu. Binlerce yıl ve 10 binlerce kilometre, Mu'nun batışından bugünün Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar uzanan o görünmez köprü, inanç, dil ve genetikle örülmüştür. Bizler, sadece bir toprak parçasının değil, insanlığın ilk ve en yüce medeniyetinin mirasçılarıyız. Mu'nun ışığı, hala bizimle. Atatürk, bu köprüyü kurarak, bizi sadece geçmişimize değil, dünyanın ortak kaderine de bağlamıştır. Mu kıtası, okyanusun dibinde sessizce beklese de, onun ruhu, bilgisi ve genetik mirası, Anadolu'nun kalbinde, Türk'ün zihninde yaşamaya devam ediyor. Atatürk'ün 1930'larda başlattığı bu büyük arayış, bize sadece bir kıtayı değil, kendimize olan güvenimizi geri verdi. Bizler, okyanusların dibine gömülen o muhteşem medeniyetin, sönmeyen meşalesiyiz. Mu'nun ışığı, bizim şifremizdir. Bugün, Türk bilim insanları ve tarihçileri, Atatürk'ün bıraktığı, o mühim notların izinden giderek, Pasifik'ten Anadolu'ya uzanan o kadim genetik haritayı, modern teknolojiyle yeniden okuyor. Atatürk'ün Mu kıtası araştırması, bir milletin nereden geldiğini bilerek nereye gideceğini tayin etme operasyonuydu. Pasifik'in derinliklerinden Anadolu'nun sinesine uzanan bu kopmaz bağ, bizim sadece bir ulus değil, dünya medeniyetinin kurucu unsuru olduğumuzun mührüdür.
Mu kıtası battı. Ama ruhu, Türk'ün istikbalinde yaşıyor. Bizler, dün okyanusları aşıp geldik. Yarın aynı kadim cesaretle, yıldızlara uzanacağız. Bu destan, kökleri okyanusun dibinde, dalları ise, sonsuz gökyüzünde olan bir çınarın hikayesidir. Ebedi Başkomutan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e, şükran, saygı, sevgi ve özlemle. Sözümüz bir ok gibi yayından çıktı, hedefi buldu. Sanılmasın ki ateş söndü, sanılmasın ki kurt inine çekildi. Dağların doruğunda yanan bu meşale, budun uyanana dek sönmeyecektir. Gönlünüzde ataların cesareti, zihninizde törenin adaleti baki kalsın. Bir sonraki kurultaya dek izimiz sürülmeye, sesimiz yankılanmaya devam edecek. Gök Tengri Türk'ü korusun. Kutlu kalın, börü budunu takipte kalın.